Kolay gelsin. Yukarı çıkacağız da. 60 lira abim. Kart ödeme alıyorum. 3 kişiyiz ama. Küçük ablam benim. Tamam. Geçen sene de 30 liraydı ya. Değişmedi abi. Çok şeylerin değişmediği bir yer mi burası? Her şey aynı kalıyor. Bir insanlar değişiyor burada. Vay güzel. Günün lafını ettin yani şu anda. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Seyir Tepesi'ne çıkmak istediniz. İşte burası. Ben geçen sene çıkmıştım. Siz yorgundunuz o zaman. Siz geçen videoda yoktunuz. Vardık. Hayır, geçen videoda buraya çıktığım zaman da yoktunuz. Ha. Ay. Çok güzel bir görüntü var Şu an abi. kuş olmak istedi canım. Geçen seneki videomda burada bir hatıramız vardı. Çok susamıştım. Bir şey alayım dedim ve şu kadar kişi bile yoktu burada. Sahibi de yoktu. Daha sonra o videonun içinde not bırakmıştım. O da bana ulaşmıştı 2-3 ay sonra. Tekrar buluşuruz abi dedik. Bakalım burada mı? Kolay gelsin. Buraya siz mi bakıyorsunuz? Ne yaptın abi? Hatırladın mı beni? Hoş geldin abi. Ya şuradan Hoş- dönerken de ben fark ettim. Acaba nasılsın? İyidir abi. O zaman neredeydin sen ya o gün? Şu an depodaydım. Depoyu temizledim. Hiç burada olanları falan duymadın değil mi? Yok. Senin karavana baktık. Yok ben Falan. ileride şey yaptım. Senin nasıl haberin oldu o videodan, o bölümden? Merhaba abi. Senin, Aleykümselam, hoş bulduk. senin oradan takipçinin biri burada denk geldi. He. Böyle biri var. Bir bak dedi. Bir baktım. Bir izledim seni. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Sümra sen hadi videoyu aç. Nerede? Baksana her taraf yeşillenmiş zaten. Tavuklar Şu var orada. en ortada Ha, oraya ben geliyorum gideceğim. şimdi hadi. Şimdi burası neresi bilmiyorum da babam videoyu izleyenler bilirler. Anlatman lazım. Neredeyiz? Ne yapacağız? Bu videoda ne yapacağız? Anlatman lazım insana. Başla bakalım hadi. Sen gelecek misin? Bizim yanına duracağım. Ben yanında duruyorum senin. Başla bakalım. Merhaba, bugün Kapadokya'dayız, yani Nevşehir'deyiz. Geçenki videomuzda Göreme'deydik, o merkezi falan çekmiştik ama bu video Avanos ağırlıklı olacak. Ardahan yolculuğumuzun 3. durağındayız, yani Nevşehir'deyiz. Evet. Bütün her şeyi özetledi Zümra. Aferin kızıma benim. Şu hem manzarayı gösterelim. Göreme'de geçen sene kaldığımız yerde. Gene geçen sene de çok fazla soru gelmişti. Doors of Kapadokya'da kaldık. Biz çok memnun kaldık oradan. Bu sene yine buraya geldik. Yine 2 gün buradayız. Ama yarın, yani bu akşam olacak. Sabah kalkacağız, şey izleyeceğiz bu arada yine tekrar ha. Kapadokya. Balonları izleyeceğiz. Kapadokya diyorum, Aha. balonları. Balonları izleyeceğiz. Ondan sonra yarın Avanos'a doğru gideceğiz. Anne, 1 liram var mı? 1 liram yok annem ya. Bozuk 2 yoktur. tane Türk 1 lirası. Bakayım. Ama 2 tane Yok annem yok. Bunu atayım. 5 TL olmaz ki. Ama ya. Hem de büyük ya 5 TL'nin evatı. Artık bozuk paralar yok ki ceplerimizde ya. Yok anneciğim. Zümra çarşıdan geçen sene burayı görüyorduk ya. Evet. Baban çıkmıştı geçen sene, biz çıkamamıştık. Ay buradan da çok güzel gözüküyor. Zümra şu an Türkiye'nin tam ortasındayız, biliyor musun? Ne? Evet. Keşke buraya böyle daha çok yükselsem, böyle havalarda uçsam. Çok güzel olmaz Daha yüksekten mi görmek istiyorsun burayı? Evet. Kardeşim, soğuk bir şey. Ben gene mandalina suyu alacağım. Limonlu değil, mandalinalı vardı ya senin. Tamam, limonlu ben alayım bir tane. Burada var mı? Aha, elma alayım. Ben elma aldım. Bak niye çakılıyor? Gazlı. Ver abi parayı. Yok tamam onu babanla hallettik biz. Yok canım, al, olur mu öyle şey bu sefer de? Vallahi sıkıntı. Ya yok yavrum, yok sen al. Ben sana Akşama kadar- ben bitireceğim demiştim. Akşama kadar bekliyorum burada. Tamam. O da şey olsun. Ey Allah'ım ya. Afiyet olsun. Sıkıntı yok. Babana uygun çok gezer. Ay bak, patlayacak demiştim. Ha bu Ben kullanayım, sen yenisini al. tamam, yok bu elma mıydı? Evet. Ha, tamam. Şey, Bunu annene götür. Ben götürürüm. Kardeşim teşekkür ederim. abi afiyet olsun. Gerek yoktu yani ama sen... Ya sıkıntı yok Tamam. abi. Ben sana o gün de dediydim zaten. Gel ikram edeceğim. Tamam, Gel. eyvallah. Eyvallah. Koş annene götür bunu. Şehir turu gibi bir şey mi oluyor bu? Tamam. Tamam, çok teşekkür Teşekkür ederim. ederiz, çok sağ olun. 20 lira kaç euro yapıyor? 1000 lira. Güzel. Ben Instagram'da görmüştüm. Bunu böyle rengarenk bir sürüsü var. Önden Murat rehber motorla gidiyor.
Arkadan da bu He tamam. öyle Ben gidiyor. sürerim. Çünkü ne yapacağı belli olmaz sürenin. Aynen. Neydi? Bir de şey yolda mesela arıza oluyor bir şey oluyor falan Benim diye. canım döner çekmiş. Şurada bir pilav bir şeyci vardı ya. Ben çorba içeceğim ya. Kaç gündür hep şey yiyoruz Benim ya. canım da pilav hiçbir şey çekmiyor. Benim canım döner çekiyor. Ben çorba ve salata yiyeceğim sadece. Acayip döner çekiyor. Ne bu ya? Çorba var mı burada? Tamam salata yerim ya bir şey olmaz çorba yoksa da. Döner var mıydı sizde? Çorbanız var mı? Var. Ne? Domates olmayacak sadece. Biraz çorba alalım. Tamam ben bunu alacağım ya. Bir tavuk salata alacağım ben. Güzel. Ha, yok. Oo güzel. Salçasını koydun mu zannettin Zümra? Hayır hayır. Kardeşim su da alabilir miyiz ya? Sana 3 tane sana. Bunu tespit ettin ya. Aynen abi gördüm şimdi. Teşekkür Vallahi ederiz ya. Çok sağ olun. Bu detayları görebilen insanlara var hayranım yani. Burası hemen Göreme'nin merkezinde Kale Terassa diye geçen bir yer. Geçen sene görmüştüm de bu sene girdik. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra kaldığımız yere gidelim. Oteli göstereyim size. Yarın da Avanos'ta olacağız. Kapıdan girdik. Böyle bir avlu karşılıyor bizi. İlk aklınıza şöyle bir görüntüyü görünce ne gelir? Benim ya bu taşlar tabii ki menbaındayız da yani nereden toplanmış, nasıl toplanmış, nasıl bir araya getirilmiş, hangi zekayla, hangi zaman içerisinde, hangi düşünce yapısıyla bir araya getirilmiş de bir yapı ortaya çıkartılmış düşüncesiyle içeriye doğru girdim. Kapadokya seyahatinizde konaklayabileceğiniz bir yer. Bir havuz karşılıyor bizi burada. Milyonlarca yıl geriye doğru bakarak burada yüzebiliyorsun herhalde. Herhalde bu duygularla yüzersin değil mi? Başka ne olabilir ki? Baksanıza şu manzara. Baktığın yere bak yani. Karşında Ahmet amca oturmuyor, Mehmet amca oturmuyor yani. Sanırım şu vadiden kalkan, şöyle gelen, yaklaşık 1 saat havada duran ama bunun gün içinde değil de sabah erken saatlerinde olduğu Kapadokya'yı temsil eden bir durum olan balonu izleyeceğiz. Ha geldiniz mi? Sabah kalkacaksın. Girelim mi havuza? Girelim kızım. Sabah kalkacaksın değil mi? İzleyeceğiz. Güzel olur, böyle keyifli olur. Hatta tabletimle böyle çekeceğim. Yağmur yağmış ya. Zaten o yüzden herhalde iptal ettiler şeyi. Sabah kalkamadık. Gerçi beni kaldırmamış da. Ben de sabah kalktım ya dedim bir şey eksik. Balonlara kalkamadık dedim. Ama zaten bak hava böyle olduğundan dolayı sabahta yağmur yağacakmış. Dün akşam girdiğimiz havuza bak ya. Bir anda değişiyor hava. Yapacak bir şey yok. Uzun kolunu al. Hadi. Ne oldu? Tatile mi gelmiştin sen? Ya. Ha? Tatile mi gelmiştin? Islanıyor. Havuza mı girecektin? Girdik ben. Geç. Günaydın.
Evet, Kapadokya'da ikinci gün ve Avanos'a geldik. Tam belediye başkanlığı binasının karşısında böyle bir otopark var. Biz de arabayı oraya koyduk. Arkamı döndüm, hemen görevli geldi dedim, hemen arkamda bittin dedim ya. Abi dedi 100 lira yeter, akşama kadar kalabilirsin dedi. Tamam dedim. Bizimkiler de gittiler. Şurada bir tane sallanan köprü var. Oraya doğru gittiler. O köprüye doğru gidelim bakalım. Baba köprü sallanıyor. Evet, zaten ismi sallanan köprü şimdi. Bilerek böyle yapmışlar. Önceden bu nehrin iki yakasında yaşayan insanların kolayca birbirlerine geçebilmesi için yapılmış burası. İnsanlar birbirlerine rahatça gelip gidebilmesi için yapılmış. 1973 yılında yapılmış. Vay. O halatlar hariç şey var mı? Tabii demir taşıyıcılar falan da var. Bunlar var. Aynen öyle. Yani hani sallanması biraz daha böyle esnek hissi versin falan diye. Uzun, bayağı bir uzun yani 180 metre falan. Ama Kızılırmak Nehri bambaşka bir şey ya. Koskocaman Nevşehir'in, Kayseri'nin içinden geçiyor, devam ediyor. Şuraya bak. İşte çömlekçiliğe de faydası olan bir nehir. Bir yerin bir özelliğinin olması işte oraya çok şey katıyor. Otelde içmedik ya, şurada bir kahve içelim. İçeri. Nehir kenarında biraz daha yakın yerde oturalım. Ondan sonra da devam edelim gezmeye. Anne baksana hani bu köprüyü insanlar ulaşım için birbirlerine gitmek için kullanıyorlarmış da ama bu köprüye böyle sallanmak, eğlenmek için de kullanılabilir yani. Evet, eğlenceli değil mi? Daha burada Avanos tarihi evler var. Onları görünce de çok şaşıracaksın. Bak Zümra, bunlar da çömlek. Zümra diyor ki bunlar niye her şey çömlek? Sence niye? Sence niye olabilir? Çünkü buranın temsil ettiği şey çömlek. Doğru bir rehber seçmişiz değil mi? Evet, almışsın zaten. Nasılsınız abi? Çok şükür iyiydi. Sizleri sormalı. Avanos yapalım dedim ya bugün de. Gezelim. Geziyor musunuz? Şey ikram edeyim. Şimdi içtik, şöyle bir dolaşalım. Tamam. Yapacağım bir şey var mı? Zaten rehber. Ne yapıyorsun Reis? İyiyim, sağ ol. İyiyim, çok şükür. Motorla geziyorum işte böyle. Zaten tam bir motorcu görünümün var abi. Eyvallah, eyvallah. Merhabalar. Evet. Nasılsınız? Çok sağ ol. Abi Kapadokya'dan izleniyormuşuz biz ya çoğunlukla. Hollanda'dan geliyorum. Hollanda. He. Hollanda'dan geliyorum, sizi takip ediyorum. Siz de görünce dedim acaba mı diye bir merhaba dedim. Doğru. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hollanda'ya da selamlar abi. Biz buralardayız abi. Tamam. Görüşürüz. Sağ ol. Kolay gelsin. Ay bak gidiyordu bak, tut bakayım oradan değil. Gel tut. Allah yakala. Hop. Bitti bu kadar, afiyet olsun. Yine mi çıkmadı? Hadi bir tane de tadına bakalım, gel son. Tadına bakacağız sadece, kocaman aç ağzını. Kocaman. Afiyet olsun. Şu anda Avanos'un eski evlerin bulunduğu sokağa giriyoruz. Zaten Edip Bayram Caddesi diye de geçer burası abi. Sebebi ne? Sebebi burada Edip Bayram'ın evi var. Aa, yaşadı mı burada? Edip Bayram yaklaşık 10-15 yıldır Avanos'ta yaşıyor. Evi var burada. O buralı değil ama değil mi? Buralı değil. Ama gönlü burada diyebiliriz aslında. Abi kolay gelsin. Bazı insanların yaşadığı yerlerin dışında çok sevdiği, aşık olduğu yerler oluyor yani. Evet. Değil mi? Edip Bayram da buraya aşık insanlardan bir tanesi. Bura tanıdık geldi mi sana? Tabii. Aynen. Geçen sene hatırlamışsın Aynen. burayı ama Yapamadığımız çömlek. yapamadığın çömlek. Dükkan hemen şurada. Ha, şu aradayız. Selam değil mi? verelim mi, ister misin? Evet, bir şey yapalım. Ardından yukarı doğru yine çıkarız biz. Tadı damağında kalmış ya, Zümra çömlek yapmak istiyor. Hadi. Şu an müzik çalıyor Yapacak yani. zaten. Ama müzik yapıyor şu anda. Ama bu da. sene farklı bir şey yapayım diyorum ya. Saksıdan Saksıdan. farklı olarak. Siz onları götürmüştünüz değil mi? götürdük. Duruyor hala, biliyor musun? Kullanıyor musunuz? Melek, bir tanesi kırılmış mıydı sanki? Bir tanesi tabii Ya, fırına girmediği girmesi için. lazım abi. Tabii.
yaparız. İpap kaldı mı? Ama Hala seviyorlar herhalde. Kapadokya'ya izliyorlar. Kore dizilerinde, filmlerinde Kapadokya geçiyor yani. Geçiyor, evet. Allah Allah. Tabii. Sokaklara görmüyor musun abi? Sen daha iyi biliyorsun. Kore'de bak. Tam gösterirken Kore'de geçti yani. Koreli mi Çinli mi o? Şimdi Avanos evlerinin olduğu yere geldik değil mi? Evet, şu an Avanos evlerinin bulunduğu yerlerdeyiz. Avanos evleri demeyelim, eski Avanos evleri aslında. Aynen öyle. Aslında burası da buranın kültürel mirası. Evet, yaklaşık işte Osmanlı dönemine 19. yüzyıla dayanıyor bu evler. Genellikle 2 katlı olur. Yani genel Avanos'a da yayılmıştır buranın kültürü aslında. Çünkü Avanos'ta kat sınırı vardır şu anda. Yani 3 katı, 2 katı geçemez evler. Kapadokya'daki mağara otelleri veya mağara evleri kadar çok bilinmese de burası da biliniyor. Evet. Yani buranın yerleşim kültürünü bence en iyi yansıtan durum bu. Aslında bu daha önde olması lazım. 220 santim yüksekliği olan bir köprünün altından geçiyoruz. Evet. Bu kemer bir köprü diyebiliriz. Aslında biraz güçlendirme çalışmaları da yapılmış gördüğün gibi abi. Yavaş yavaş buralarda da otel olmaya başladı restorasyondan sonra. Tabii tekrar bu evleri turizme kazandırmak güzel bir şey bizim açımızdan. Peki buralar şahıslara ait de mesela kaç göbek önce işte dedesinin 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 dedesi. Evet. Merhabalar efendim. Merhaba. Bir cümleye giriyordum, o cümle sizin dikkatinizi çekti. Buranın sahibiyiz yaklaşık 280 yıl falan buranınki. Oo. Şu iki bina, daha sonra da burayı butik otel yaptık. Kelimelerini getiremediğim soracağım sorunun tam devamında içinde siz karşıma çıktınız ve 280 yıllık burası. Sizin isminiz neydi efendim? Benim ismim Fatih. Benim ismim de Murat. Biz Muğla'da yaşıyoruz. Çok güzel. Böyle geziyoruz. Arkadaşım da Avanos'u bizi Aynen. gezdiriyor. Fatih abi memnun bilirim oldum. ben zaten. Çok memnun oldum. Saygılar efendim. Ben de memnun Çok oldum. teşekkürler. Bu ev mi? Evet Ha, abi, zaten bu resmi Ede var. Bakbayram'ın evidir burası. Vay vay. Buradan çıktı, bu kapıdan. Evet. Buralardan sayısız defa geçti. Komşusuyla burada. Merhabalar efendim. Siz komşusu muydunuz? Bilmiyorsun. Tamam. Her taraf çok sıcak. Tam gölgeyi yakalamışsın abla. Dinlen tamam, seni rahatsız etmeyelim. Burası da bir arka sokağı. Yeşilbaş Camii dediğimiz camiye çıkar. Sallanan köprünün orada geçerken dedim ya sana Avanos evlerine geleceğiz diye. Bak burası işte Avanos'un eski tarihi evleri. Burada da eskiden çocuklar oynadı, bir sürü insanlar yaşam sürdü. Sen de böyle bir yerde yaşamak ister miydin? Taşlı evde. Evet. Hem Ama- tarihin içinde hem de böyle bir taş evde yaşamak ister miydin? Hem yaşamak isterdim hem yaşamamak isterdim. Neden? Çünkü kışın çok soğuk olurdu. Bir yandan da yazında böyle güzel olurdu yani taşlı maşlı güzel. Taş evleri Zümracığım genellikle korunaklı yapıyorlar bak böyle. Kalın yapıyorlar anladın mı? O yüzden böyle sıcağı da soğuğu da yazın mesela serin oluyor, kışın da sıcak oluyor. Ya sizin sesinize ben bayılıyorum ya. Vallahi uyurken sizi dinliyorum. Öyle bir sakinleştirici sesiniz var ki biz yurt dışında kalıyoruz. Mükemmel bir sesiniz var. Bir daha yapın. Estağfurullah, yapmayın ya. Ay, Ben bir şey vallahi. söyleyeyim mi? 6 yıllık yayın hayatımda bu şekilde ilk defa duyuyorum yani. Mükemmel bir ses. Aa, yapma. Böyle uyuyamıyorum ben de, biraz uyku bozukluğum var. Böyle yatıyorum. Öyle bir sakin konuşuyorsunuz, öyle bir dinliyorsunuz ki kışlar. Yani sakinlik tarafından belki kazanabilirim yani. Mükemmel ya. Vallahi estağfurullah bir ya. eşim Polonyalı. Hı. Yurt dışı Almanya'da yaşıyoruz biz. Dedim ha Almanya'da. Ya der macht so über Dörfer und so Landschaft. Gelen Almancılar evi yapmış, onları gösteriyor. Vay garibanlar. Bir fotoğraf çekelim. Tabii ki. Allah'ını seversen. Siz de eşitsiniz. Evet. Siz de gördüm. Ama hangi nerede gördüm bilmiyorum. İşte videolarda görmüşsün. Şu gözüm çıkan öyle oldu. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Şurada bir fotoğraf çekilelim ya. Evet, sanat şehri olduğunu belli ediyor. Tellere bak. Ayakta kal. Ayakta kal. Hayat. Ha, Spoon Shop, kaşık burada o zaman. Ha, burası. Kaşıkçı Asuman abla. Merhabalar. Ya Muğla'da görüşemiyoruz, Kapadokya'da görüşüyoruz. Eşinizi biliyorum şefim. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun abla? İyiyim. Günlük buraya geçin. Oraya mı gelelim? Burada oturuyorum. Oraya sığmayız. Her yerde oturuluyor da. Kaşık yapıyor Zümra, gördün mü? Evet. Yani esas kaşık. Bak. Ama başka şeyler de var. Yani ben sanat yapmaya çalışıyorum.
Müzik gördüyseniz öyle sanatsal bir şeyler olmuyor maalesef. Çok acı. Ama Kaşıkçı Asuman abla diye biliniyorsun. Ama kaşıkçıyım da ben sanatçı kaşıkçıyım. Haziran'ın ortası gibi falan geliyorum. Yazlığın da yazlığı oluyor burası. Şöyle söyleyeyim, aslında dışarısı sıcak ama şurada oturun şimdi birazcık üşürsünüz. Evet. Mağara var, mağaranın soğukluğu da gidiyor. Üst katta evim. İyi, güzel abla. Burası atölye. 2 ay, belki 2,5 ay. Eylül'de geliyorsun falan. Evet, Eylül'ün başı, Ağustos'un sonu gibi. Yöresel yemek yiyebileceğiniz yerlerin dışında bilindik markalar da var. Her türlü yiyecek var. Gözüme hepsi çarpıyor. Normal ev yemekleri de var. İşte dönerden tavuğa kadar hepsi var. Fiyatlara değinecek olursak da her keseye göre bir çeşitlilik olduğunu görüyorum. Yani çok pahalı, "Oo bu ne ya" falan dediğim yerler de çıktı karşıma. "Aa gayet iyi ya, normal. Çorba da 100 liraymış" falan dediğim yerler de çıktı. Bir çorbanın 250 lira olduğu yerlerde karşıma çıktı. Yani burada da bir düz bir çizgi yok, bir çeşitlilik var. Bu bir olumlu durum da olabilir, olumsuz durum da olabilir. Değerlendireceğiniz konuya göre değişiyor. Ama fiyat anlamında bir çeşitlilik var. Baba burada böyle çok fazlasıyla Koreli, işte Japon var. Neden? Evet, çok görüyorsun değil mi? Evet. Bak bu arkadaşlar da öyle. Asya tarafından gelen turistlerin ilgisini çekiyor böyle kültürel geziler. Bir de burası mükemmel bir doğa oluşumu. Göreme'deki, buradaki kaya oluşumlarını gördü. Milyonlarca yılda oluşuyor. Bir de onlar çok fotoğraf çekmeyi falan severler yani. Balonlar mesela onların ilgisini çeken bir durum. Seviyorlar. Onların paraları olduğu için onlar binebiliyor da. Öyle değil mi? Herkes binebilir ona ya. Herkes biner de onların işte euro, dolar falan olduğu için. Zümra biz de binebiliriz aslında ama herkes binebilir ya. Herkes binemese bile yani o kadar da çok fark yok yani. Ne diyeyim, ben sana cevap da veremedim şimdi ya. Ben işte o yüzden böyle antik kentleri falan görmenizi çok istiyorum. Teşekkürler. Onlar da tarihe çok önem veriyorlar, çok seviyorlar. Bir de bizim dizilerimiz orada çok fazla oynatılıyor. Özellikle buradan falan çok fazla görüntüler. Çok izleyelim. Aha, çok fazla görüntüler gelince seviyorlar, buralara geliyorlar. Şimdi Türkler de Kore dizilerine şey yapıyor. Türkler de sen Kore dizileri izliyorsun. Baksana burada gidelim. değişik bir restoran var ya, Evranos. Taşın içine, taşın kalbine oymuşlar, restoran yapmışlar. Zümra, burası da yaşam müzesiymiş. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay düştü. Ay. Ay anne. Ben de korktum biliyor musun Zümra? Bak git. Bak bak Zümra, gölge oyunları bak, görüyor musun? Hayır şey. Hacivat Karagöz. Arkaya gideceğim. Hadi oynat bakalım. Ne diyeceğim? Kendinde aklına ne geliyorsa. Vay Hacivat. Hacivat'la Karagöz. Bakalım burada neler var. Geleneksel sohbet odası. Burası bak eskiden sohbetlerin yapıldığı, böyle önceden böyle koltuk takımıymış vesairemiş, onlar yok. Misafirlerle beraber oturup sohbet ettikleri yer. Sediler vardı böyle. Tamam, bu da koltuk takımı. Böyle misafir, evet. Eski koltuk takımları Oy, çok bunlar. sert. Eskiden gelin odası yani ya gördün mü? Sen ne çirkinsin. Baksana etekten Çok yapalım. güzel. Zümra, bizim eskiden beşikler böyleydi biliyor musun? Sen buna yattın mı? Evet, yattım. Hatta Zümra ne yaparlardı biliyor musun? Ne? Bunu böyle nerede bilmiyorum, bunda var mı? İpi var. Normalde bebek yatıyor ya mesela bu. Mesela şu yatıyor. Bu düşmemesi için böyle iple sararlardı. Hani sağdan sola düşmemek için. Bunlar da oyuncak. Yatasım geldi şimdi burada. Bak Zümra, bu da mesela eskiye ait bindallı. Kına gecelerinde böyle özel günlerde giydikleri elbiseler. Bunlar da ütü. Böyle elektrikli ütüler olmadığı zaman da böyle köz ütüler. İçinde böyle ateş yanıyor. Köz haline oluştuktan sonra böyle ütü yapılıyor. Ha, şu an açmamak için. Ha, Evet. açılıyor. Evet bak, burada köz halinde oluyor. Isınıyor. Ondan sonra kapatıp ütülerini böyle yapıyorlardı. Bu da dikiş makinesi. Bunu biliyorum zaten, derslerde görelim. Bunu görelim. Pedallı Zümra. Bu halanlar var ya bak böyle. Aşağı yukarı, aşağı basacaksın, evet. Ay çok yapmak istediğim şeyi yapıyorum şu an. Arkadaşlarıma hava atacağım.
Bak Oturun uşaklarım, yemek yapacağım. Niye bir sürü şey var? şimdi herkes ayrı ayrı tabaklarda yiyor ya. Eskiden böyle bir şey yoktu. Herkes böyle bir tepsinin, bir sofranın başında toplanıp bir yemekten, yani bir tabaktan herkes böyle yemek yiyordu. Aynı tabaktan. Böyle herkes yemek yiyordu. Mesela ortaya sen salata koyduğunda herkesin yediği gibi. Evet. Ben gezdiğim yerlerde turizm konusunun dışında oradaki yaşam nasıl diye de çok merak ediyorum. Zaten yaptığımız videolarda insanların yaşam değişikliği, çeşitliliğini merak eden biriyim. Ben de şehirlerdeki yaşamı ailemle beraber kırsala taşıyan biri olarak hep bu gözle de bakıyorum. Mesela burası da turizmle ağırlıklı bir yer olmasına rağmen onun dışında ya buralarda yaşamak gerçekten benim için şunu ifade ediyor diyen birçok insanla karşılaştım. Tam merkezdeyiz bu arada, aman olsun. Bazı insanların serinlikten dolayı, bazı insanların artık Ege'deki sıcaktan bıktığından ve İç Anadolu'da farklı bir ortam yakaladığından dolayı veya bazı insanların büyüklerinden kalmış bir yer olduğundan dolayı bir şekilde Kızılırmak Nehri'nin de nimetlerinden faydalanmak üzere de olabilir. Buralarda yaşayan, yaşamını devam ettiren, kesinlikle gitmeyecek olan veya yaşamını buralara taşımak için gayrette bulunan ve taşımış olan birçok insanla karşılaştım. Sadece böyle bazı insanlar bir yerlerde ağırlıklı olarak yaşıyor diye saplantı haline getirmeden başka yerlerde de ülkenin ya o kadar büyük bir yani git bitmiyor, yani saatlerce arabayla gitsen ta Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kadar o kadar büyük ki haritaya bakmayı çok seviyorum. Bilmiyorum siz nasılsınız bu durumda da. Böyle baktığımızda gerçekten çok büyük bir alanda yaşıyoruz. Ülkemiz çok büyük bir alana kurulu. Dolayısıyla o kadar çok farklı nimetleri olan, farklı özellikleri olan yerlerimiz var ki her yeri temsil eden konular farklı. İşte burada önemli olan sonuç olarak, özet olarak şunu söyleyebilirim. İnsanlar ilk önce kendini tanımalı, sonra kendine göre yaşayacağı yerin özellikleriyle birleştirip seçmeli ve devam etmeli. Bunun tam tersi olunca büyük sorunlar oluyor ve mutsuz insanlar oluyor çevremizde. Ben Ataberk abi konuşurken duymuştum. Bu 15 yıl önce suyun üstündeydi. Şimdi de suyun altına inmiş. Değirmenmiş değil mi? Eski değirmen. Nehirle beraber yolculuk yaptığınız tam şu benim de çok keyif aldığım şu yolun hemen yanında sosyal tesisler var. Avanos Belediyesi'nin. Fiyatların uygun olduğunu söylediler. Tabii kime göre neye göre ben girmedim ama tam da böyle nehrin kenarında. Baksanıza şuraya. Gayet kalabalık. Bir tane boş masa yok yani. Bir hamburger 185 TL'ymiş. Gördüm orada, gözüme çarptı. Gözleme falan da yapan teyzeler var orada. Balon var. Allah Allah, balonun ne işi var burada ya, böyle Kapadokya gibi bir yerde ya? Nasıl olabilir ya balon? Allah Allah, çok ilginç ya. Değil mi Zümrüt? Zaten onun amacı. Buranın amacı balon mu? Nereden çıkardın? Hayır, olamaz öyle bir şey ya. Allah Allah, ne garip ya. Bak, sallanan köprüye bir daha bineceğiz mi? Geçmek için oraya. Geçeriz. Bir oraya geçeriz, bir buraya geçeriz. Bu var. Bir oraya, bir buraya. Eşitliği sağlamak için sen bir tarafta durursun, ben bir tarafta dururum. İkimiz de aynı ağırlığı mı yapacağız? Evet. Zümra, neler gördün neler şu 10 yaşına kadar ya. İnşallah daha fazlasını görürsün. Amin, amin, amin. Bir yere geziyorsak oralı olup da orayla ilgili bilgisi olan bir kişiyle gezmek çok avantajlı oluyor. Ama bu kişilere bazen tabii ki ulaşamayabilirsiniz veya o paylaşımda olmayabilir. Ataberk Avanoslu. Evet. Avanoslu biriyle geziyoruz. Zenginliğe Hem bak. sen şanslısın hem ben şanslıyım. Sen niye şanslısın? Ben çünkü Avanosluyum abi. Tamam zaten evet. Yani Ondan şanslıyım aslında. Sen de ben de gezdiğin için şanslısın. Avanos'un işlik başı dediğimiz yerindeyiz şu anda. Burada çanak çömlekçiliğin
Yani merkezde diyebiliriz. Geçen sene biz eğitimimizi almıştık. Evet, eğitimini aldın geçen sene. Ama bu sene Yapılışını izleyin deneyin eğer vaktiniz varsa efendim. Öyle mi? Böyle bir çağrıya ben cevap veririm. Böyle samimi bir çağrıya. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. abi. Murat, ben Muğla'dan geliyorum. Hoş geldiniz efendim. Memnun oldum. merhaba. Buyurun. Kuzenim size güzel bir şov yapsın. Olur. Harika olur bizim için. Bayılırız şovlara. Hoş geldiniz abi. Abi bıkmadım. O kadar kişi geliyor ya. Bak şimdi ben de esnafım, anlarım bu halden. Bir de akşama kadar bir sürü kişi geliyor. Değil mi? Herkese ayrı ayrı nazını çek. O ne kadar düz yaptın onu ya. Şu çizdiği çizgiye bak. Bak. 2 Avanos'u tanıştırdık abi. Dünya küçük abi. Avanos çok eski bir Hitit köyüdür. Tam 4000-4500 yıllık. Bu meslekte bize Hititlerden kalma. Dünyanın en eski mesleği çölmekçilik. Biz bunların toprağını Kızılırmak'ın eski dere yataklarından ve civardaki dağlardan getiririz. Yağlı ve kil toprak. Bu tezgahın diğer adı da Hitit çarkıdır. İyi ayak kası olur sende abi. Sorma abi, çok kasılıyor ama. Geceleri gram giriyor. Rüyamda bile döndürmeye devam ediyorum. Hanım şikayetçi biraz. Çok sevdiğin bir şeyi yapmanın ömrü ne kadar oluyor ya? Mesela değil mi? Sevsen bile her şeyin bir ömrü var gene. Mesela ne hissediyorsun? Bir his kaldı mı? Sayısız yapmışsındır. Ya bu işin bir sonu yok. Bu iş arkeoloji var, bu işte sanat tarihi var, bu işte her şey var. İstediğin her şeyi, hayal ettiğin her şeyi yansıtabiliyorsun. 3 boyutlu makine gibi düşün. Yani şimdi oluyor ya. Dünyanın her tarafından insan geliyor. Yerli, yabancı, milyonlarca insan burayı ziyaret ediyor. Herkes birbirine bir şey katıyor değil mi? Kesinlikle. Zaten Avanoslu olmanın en büyük ayrıcalığı o. Turizm bir yerde olacaksa bu anlamda olmalı zaten. Karşılıklı gelişim göstermeli. Kesinlikle. Herkesin birbirine. Buraya dünyanın her tarafından heykeltıraşlar geldi, ressamlar geldi. Buradaki çölmekçiliğe katkısı oldu. Vay ne çıktı ortaya. Ufak bir saksı. Evet. Bunun şimdi hiç kırılmaması için fırına atıyorsun. Bunu 8 ila 12 derecede mağara odalarda kuruturuz. Güneş ve rüzgar görmeyecek kesinlikle. Ve daha sonra 900 derece 12 saat boyunca pişiririz. Pişirildikten sonra toprağın içindeki demir oksit oranı dışarı çıkar ve taşlaşır. Artık asitli asitsiz her türlü yiyecek ve içeceklerde kullanabilirsiniz. Testi, güveç, yoğurt kabı gibi ürünlerimiz direkt kullanıma hazır hale gelir. Avanos yoğurt kabının en büyük özelliği yoğurdun acısını çeker. Ekşime yapmaz, yoğurt lapalap olur. Bizim güvecimizin en büyük özelliği sadece et türü yemek değil, her türlü yemek, yaprak sarması, lahana sarması, kuru fasulye, et gibi yemeklerin yapılması ocakta, közde, gazırcanda tencere gibi kullanabilirsiniz. Su testimizin de en büyük özelliği arsenik oranını minimum seviyeye indirir. Kaynağından ilk çıkmış gibi taze ve serin tutar. Teşekkür ederim ayırdığın zaman için. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için ben teşekkür ederim hepinize ayrı Ben ayrı. sana bir şey yapmak istiyorum ya. Bana zaman ayırdın. Yok estağfurullah, olur mu? Yok. Ben sana. Yok. Bunun için bir ödeme yapmam gerekiyorsa Yok, yapayım. kesinlikle. Gerçi samimi söylüyorum yani. Buradan ufak bir hatıra amaçlı, ana amaçlı bir şey Tamam. almak istersen bizim için Tabii. yeterli. Değilse Zaten şunları gördüm. Bundan bir şey almak istiyorum ben. Köy evine bizim. yerli yabancı misafirlerimizde kesinlikle öyle bir talebimiz yok. Tamam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hanım beğensin buradan bakalım. Bak şöyle bir şey var. Şöyle dudaklı. Şöyle bir takım alalım o zaman ya. Ha? Evet evet çok güzel olur ya. Ben o kahve merak ettim ya. Şöyle. Tamam. Renkli olsun. Şunların hepsi aynı renk ya. Bunların hepsi sırlanmış değil mi zaten? Fırınlanmış. Sırlanmış, fırınlanmış. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunlar bulaşık makinesine girer fincanları, bilginiz olsun. Ha, giriyor değil mi? Tamam. Ne kadar onun fiyatı? 300 TL altınız. Tamam. İçimden geldi. Benden bir hatıra olsun size. Olmaz mı yani? Ne var? Ya işte gelenlere bir şey demiyorum ama olsun. Yarısını vereyim. Ya da hatıram olsun abi. Çok sağ ol. Çağın babanla bir 100 lira getirsene. Ama kullanın lütfen. Tabii. Birazdan beni hatırlayın. En azından bahçe evinde kullanırsanız daha otantik böyle. Aynen. Köyümüzde kullanacağız. Orada kalacak. Aynen. Siz nereden geliyorsunuz zaten? Muğla. Muğla, güzel. Bugün çünkü muhabbete kahveyle başladık. Aynen. Burada. Evet, aynen. En azından bunun bir hatırası olsun bende. Abi Burası da resim atar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Zamanına sağlık, emeğine sağlık. Estağfurullah. Yolunuz düşerse yine bekleriz buraya. Bu durumu merak ediyor musun nerede izleyeceğini? Hani Onu soracaktım mı? Açıksa diye sormak istemiyorum. Muratça diye bir kanal. Benim ismim Murat. Tamam. 6 yıldır köyleri geziyorum. Kırsalı ve dünya üzerinde geziyorum. Tamam. YouTube. YouTube'da. Tamam, takip ederim. Muratça. Bu kadar. Konuşamadım kusura bakmayın. Ay, Sorun yok. Çünkü O da- nefesimi tutuyorum atarken biliyor musun? ay o baksana bana tamam. Burada çok güzelmiş. Sanat sokağı gibi. Vay kovboy. Kovboy. Merhaba. Şimdi burası mı saçların biriktiği yer? Saç müzesi. Girelim mi şuraya? İnsanların saçlarını kesiyormuş, biriktiriyormuş. Saçlar, insanların saçları. Bildiğim. He. Var mı lazım mı? Bana lazım Yok. değil.
Merhabalar, hoş bulduk. Saç müzesi diye ilginç geldi ama girdik ama. Evet ama içeride çekim yapmak yasak. Tamam. Neden yasak? İçeride iletişim bilgileri var. Bu iletişim bilgileri telefon numaraları. Yani kişisel verileri koruma kanunu gereğince. Ha, biri de o saç sahiplerinin iletişim bilgileri. Şundan kaynaklı. Galip amca bu fulyayı başlatırken kadınların artık çömlekçilik sanatında söz sahibi olmalarını istiyorlar. İstiyor ve buna nazaran da kadınlar saçlarını bağışlıyor ve aslında ondan da Kapadokya'ya davet etmek istiyor. Hem bir teşekkür hem bir teşvik niteliğinde taşıyor aslında bu iletişim bilgilerini isteme sebebi de. Ondan kaynaklı olaraktan yani. Anılmıyor, gayet mantıklı. Tabii ki tabii. Ama vaktiniz varsa buyurun ama kayda Girmeyeceğim. Şu sohbeti alsa yeterli mi? yeterli. Çeyiz'de Fransızcadan mı gelen bir şey? Evet. Hani galibin yeri. Mekana. Ben merak ediyorum. İçeri girmek istiyorum. Suç aletlerini bırakıyorum. Bunların hepsi burada. Başka bir şeyim var mı? Mikrofonları da bırakıyorum. Abi bence senin herhangi bir yerinden kamera çıkabilir, ben şüpheliyim. Yok, başka kalmadı. Başka hiçbir yere kalmadı ama merak ediyorum. İçeri girip bakalım bir. Onu da bırakalım. Gözde lens var mı abi? Böyle gibi. Çok ilginç bir yerden çıktık. Sadece kadınların saçlarının toplandığı, yaklaşık 45 yıldır bunu yaptıkları bir yerdeyiz. Sadece bu istisnayı tatlı bir şekilde bozan Cem Karaca burayı ziyaret etmiş, çok ısrar etmiş. Onun da bir saçının parçası var ve içeride çok büyük bir alan var saçların toplandığı. Yani kamera sokulmadığı için, iletişim bilgileri olduğundan dolayı siz de merak edip girip bakabilirsiniz. Gerçekten bana göre farklı ve ilginç bir yer. Kadın saçları özellikle hava aldığı sürece çok uzun yıllar durabiliyormuş. Yani bilmiyorum, yani çok acayip enteresan bilgilerle karşılaşıyoruz yani şu yolculukta, şu hayatta. Avanos'un tam merkezindeyiz. Atatürk heykelinin önünde. Videonun başında söylemiştim. Otoparkın hemen arkası. Tam şurası merkez. Kapadokya'nın en sakin ama en karakterli ilçelerinden bir tanesi. Çünkü çömlekçilik geleneği yıllardan beri devam ediyor burada. Aslında Avanos'u temsil eden konulardan bir tanesi. Biz Göreme'de kaldık. Göreme'ye çok yakın bir mesafede burası. Yaklaşık 10 dakika sonra Göreme'den çıktıktan sonra buraya geliyorsunuz. Yani Avanos'u gezmek için illa Avanos'ta kalmanıza gerek yok. Burada da kalabilirsiniz tabii ki ama Göreme'de alternatif daha fazla. Şimdi buradan yavaş yavaş geriye doğru, yani kalacağımız yere, Göreme'ye doğru giderken yolda da sizi ve bizi, biz de gitmedik oraya, Paşa Bağları ve Zerveören yerine doğru gideceğiz. Orayı da size göstermek istiyorum. Şimdi Göreme'ye dönerken aslında Kapadokya'nın en ikonik yerlerinden bir tanesine geldik. Burası Paşa Bağları ören yeri. Burasının eski ismi Rahipler Vadisi'ymiş burası. Önceden öyle anılıyormuş. Yeni ismi Paşa Bağları. İlk dönemlerde bölgede Hristiyan keşişler yaşadığı için Rahipler Vadisi adı kullanılıyormuş. Buraların bir de dünyada çok özel olmasının sebebi peribacaların çok başlı olması. Evet, çoğu yerde tek başlı olarak gözüküyor. Şöyle Ama değil mi burada mesela? çok Aynen. başlı. Şöyle. Ve en çok fotoğraflanan alanlardan bir tanesiymiş burası. Herhalde bunların çoğunu Japonlar, Koreliler çekiyordur yani. Fotoğraf çekmeyi seviyorlar. Ataberk abi, burada eskiden bir yaşam var mıydı? Yaşıyorlar mıydı burada? Tabii ki yaşıyorlardı. Hem ev olarak işte buradaki çoğu peri bacasının için mutfak, sığınak, ayrıca işte depo olarak kullanıyorlardı. Çünkü zaten peri bacalarının özelliği aslında içerisinin sıcak olması demiştim ya sana daha önce de. Sıcaklığı hep sabit olduğu için yiyeceklerin çok iyi korunmasını sağlıyor. Evet. Bu sefer hem depo olarak kullanıyor ama Paşa Bağları'na gelirsek Paşa Bağları aslında manastırlarıyla ünlü. Manastır kültürü. Zamanında yani Hristiyanlık rahipleri buraya gelip kendilerini soyutluyorlardı. Bura klasik fotoğraf alanıdır şeyin. Ben kaldım, kilitlendim. Gel, geri yavaş yavaş gel. Bas geri. Koşabilir misin? Murat abiden ebeveynlik öğreniyoruz. Baba. Geri in. Baba, kaldım. Elini ver. Düşeriz. Kızım şurada yaşadığımız olaya bak ya. Ver elini ver. Ay. Buradan koşarak inerim işte. Milyon yıl önce oluşan peri bacalarının içinde biz şu an fotoğraf çekiyoruz yine. Haydi bakalım. Bismillah. Ben böyle oturarak insan. Hemen şöyle otur. Hadi. Hazır mısınız? Geliyorum. Baba.
Karanlık. Ha, dikkat et üstüme düşme. Oo. Bunu görmedi, bunu görmedi. Baba. Bak, başka yola gidiyor. Da annem buradan inemez. Bak beni burada çeksene. Tamam, çek. Bak buradan kolay çıkılıyor. Çok büyük bir alan. Baba ben geçebiliyorum bak. Her Ters. yeri gezeyim dersen nasıl gezeceksin? Ona bir Gezgin gün olmak ayırman böyle lazım. bir şey baba. Vay 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 vay. Şuraya bakacağım. Ay baba ben buraya yaklaşamam. Sen de yaklaşma. Gerek antik kentler olsun, gerek bu şekilde mesela özellikle Kapadokya bölgesinde olsun. Bu 5 şehri gezdiğimizde düşüneceğimiz şey sadece ya taşlardan ibaret falan gibi, daha önce de söylemiştim, üzerine durmaya çalışıyorum ama o gözle bakmaktan biraz uzağa çekmeye çalışıyorum sizi. Şu an içinde bulunduğumuz Paşa Bağları Kapadokya'da en iyi korunmuş peri bacaların bulunduğu alanlardan birisi. Gördüğünüz muhteşem yerler, muhteşem oluşumlar. Bazı peri bacaların içinde hatta 3 katlı odalar bile var. Geldiğinizde dikkatinizi çeker, kayaların yüzeylerinde yani artık yüzlerce, yani bizim o haftalamızın almayacağı bir şekilde binlerce yılı aşkın aşınma izleri, çok net görüyorsunuz onları. Yani ben bir jeolog değilim ama onların bilgilerinin tam karşısında yanlış bir şeyler söylemiş olmayayım. Ama ben çok heyecanlanıyorum bu tip durumlarda. Bazen yanlış bir şeyler çıkabilir ağzımızdan. Buranın hemen yanında da Zerveören yeri var. Önemli bir Hristiyan yerleşimi, büyük kayalıklardan oluşuyor. 9 ve 13. yüzyıllar arası. Dolayısıyla içeride kiliseler, manastırlar, tüneller, değirmenler, güvercinlikler falan varmış. Yani bu iki yere yaklaşık 1,5 saat falan ayırdığınızda bütün her yeri gezmiş olursunuz. Zaten artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Bilgiyle beraber gezerseniz de tam olarak ruhunu yakalarsınız. Ben antik kentlerde bu şekilde yapmayı seviyorum. Az da bir alan değil aslında bakarsanız burası. Yani vadi belki 1-1,5 kilometrelik bir alan ama buranın şöyle baksanıza, mesafe kavramı eskiyle modern dünyada çok farklı. Net bir bilgi yokmuş ama 300.000 ila 500.000 metrekare arası bir alandan bahsediyoruz. Baba vallahi gezdik şimdi. İnsan gezince öğreniyormuş. Bunu fark ettim. Şimdi Göreme'ye, yani otele doğru ilerliyoruz. Kanalımızın ikinci Kapadokya videosunu da bitirmiş olduk. Arkamda bir at çiftliği var ve onun önünde veda edeyim dedim. Hemen Göreme'nin çıkışında, Göreme'nin de girişinde aynı zamanda. Güzel bir otelde kaldık. Yıllardır aynı çalışan personelleri var. Hiç değişmiyor. Bu benim için iyi bir ölçü. Gittiğim yerlerde, yemek yediğim yerlerde de buna benzer ölçüler koşturuyorum. Bir gülümseme bile beni acayip yönlendiriyor. Yollar sadece bilgi vermiyor. Gerçekten sürekli bu konunun üzerine basıyorum. Yolda olmanın zenginliği vesaire ama bu boş değil. Bakın o kadar fazla insan var ki, o kadar fazla milletten insanlar var ki geziyorlar. Kafalarınca, kendilerince bir şeyler arıyor. Aynı zamanda işte bu yollar insanın kendisine bakış açısı kazandırıyor. Kendisine karşıdan bakmayı da gösteriyor. Çünkü bir sürü insanla görüşüyorsun, bir sürü yer görüyorsun ve evde oturmaktan çok farklı bir durumdasın. Yani mahalle futbolcusu, Süper Lig futbolcusu. Yani çok farklı ikisi. Siyahla beyaz kadar. İnsanları tanıdığınızda değerlendirirken bu süzgeçlerden geçirirseniz daha iyi olur. Yani daha iyi anlaşılır. Ayrıca sizi bilgilendirmek istiyorum. Şu anda bizi bu videoyla tanıdıysanız ben sürekli ailemle gezmiyorum. Sadece Temmuz ayında Muğla'da durmak istemediğimizden dolayı, sıcak dolayısıyla ailemle yaptığım bir yolculuk var ve her şehirde kalarak, gezerek Ardahan'a doğru gidiyoruz. Eşim Ardahanlı. Oradan da videolarımız gelecek. Dolayısıyla kameraman arkadaşım yanımda yok. Eşim ve kızım var. Oğlum var bir de. O da şu anda turizm için okuyor ve stajda. Dolayısıyla sadece gezi serilerimiz yok. Ben yurt dışına da çıkıyorum. O serilerimiz de başladı. Şehirdeki yaşamını kırsala taşımış insanların da yaşam hikayelerini çekiyorum ve biz de o değişikliği yapmış bir aile olarak o insanların çözümlerini merak ediyorum ve YouTube kanalım aracılığıyla insanlara gösteriyorum. Umarım size yol aldırabiliyoruzdur. Bunu çok istiyorum çünkü. Bu videolarımız değer buldu ve şu anda sizin televizyon ekranlarından izlediğiniz GZT TV'de yayınlanıyor. Onun dışında bir sürprizim daha var. O da ilerleyen zamanlarda size
gururla anlatacağım bir durum. Dolayısıyla kötü örnek çok fazla şov yapıyor ekranlarda, her yerde görüyoruz. İyi örneklerin çoğalması için benim de bir gayretim var. Dolayısıyla siz de buna destek olursanız ve sizden sadece istediğimiz, eğer beğeniyorsanız, eğer paylaşmaya değer buluyorsanız, beğenip paylaşırsanız ve en önemlisi abone olursanız bizi sevindirmiş olursunuz. Çünkü iyi örnek olarak biz de yol almak istiyoruz. Çocukların akıllarına kötü şekilde değil de iyi şekilde örneklerle gelirse fena mı olur yani? Yani gerçekten bunun için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla bize bu konuda yol aldırırsanız sevinirim. Keyifle izlediğinizi biliyorum. Televizyon ekranlarından izlediğinizin oranı çok fazla. %77 ki bu benim için zaten ulaşmak istediğim bir durum. Bunda bir sıkıntı yok ama o izlerken telefonlarınızdan abone olmayı unutuyorsanız biz emek veriyoruz, siz saygı duyacaksınız diye bir matematik yok. Bunu kabul etmiyorum. Bunun böyle bir zorunluluğunuz yok. Genelde bunu duyarsınız. Emek veriyoruz, saygı duyun. Böyle bir durum yok yani. Dolayısıyla sadece şöyle bakıyorum. Ya unutuyorsunuzdur. Bizi seviyorsunuzdur, ait hissediyorsunuzdur ama unutuyorsunuzdur. Bu işlere yabancısınızdır, zarar geleceğini düşünüyorsunuzdur. Hayır, gene unutuyorsunuzdur. Dolayısıyla bu şekilde durumları kenara bırakıp abone olursanız kanalımıza çok seviniriz. Serilerimiz devam ediyor. Yolculuk halinde insan hikayeleri peşinden koşmayı çok seviyorum. Ve bunları da zaten hepimizin ortak değeri olan yaşam içinde göstermeyi de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.